Şu anda Silivri'nin Yeni mahallesindeyiz. Hacı Hasan Çeşme mevkii diye geçer burası. Tarımsal faaliyet yürüttüğümüz sebze alanı, sebze üretim merkezi diyelim. Çiftçiliğe başlamadan önce 17 yıl Alark Holding'de çalıştım. Son 10 yıldır da 2009-2019 yılları arasında Silivri Belediyesi'nde çalıştım. Toprak tahlil laboratuvarı vardı. Bunlar bana bağlıydı. Tabii ki personeliyle birlikte. Belediye başkanımız ayrıldıktan sonra, seçimi kaybettikten sonra biz dedik, o arada biz de tabii ki bir göğüs rahatsızlığı geçirdik. Kanser atlattık. Bir sağlıklı beslenelim. Bir model oluşturalım. Çevremizde bu işi yapan insan sayısı yoktu zaten. Kimyasalsız, ilaçsız üretim modeline girdik. İşte bu bulunduğumuz alana geldik. Burası rahmetli kayınpederimin yeri. 30 dönüm arazi. Buraya sondaj vurduk. Sonra işte elektrik için ciddi bir maliyet çıkartmıştı bize BEDAŞ. Rüzgar türbünü ve güneş enerjisiyle enerji ihtiyacımızı yenilenebilir enerjiyle sağladık. Emekçi diye tarif etseniz yeterli diye düşünüyorum. Yani çünkü yeni çiftçi veya işte onarıcı tarım falan, ya bunlar bir tek benimle olacak iş değil. Bunlar geniş kavram. Yani benim etrafımdaki insanların da bu işi yapıyor olması lazım. Organik veya işte başka türlü üretim modellerinin nasıl olacağı konusunda yani bizim tek başına yeterli olduğumuz düşünülemez yani. Bir de kooperatif kuralım, üretici kooperatifi diye yola çıktım. Tabii ki insanlar, ya işte kardeşim kooperatifçilik komünizm demek, ne işin var senin bununla noktasında bile eleştiri getirebiliyorlar insanlar. Bu anlamda yani üretici örgütlemek çok zor. Ben sağlıklı üretim yapıyorum. Temiz gıda yapıyorum. Kimyasal ilaç, gübre kullanmıyorum. Bunun yanında GDO kullanmıyoruz. Hibrit ürünümüz İBB'nin verdiği bir tek sofralık domates var. Onun dışındakilerin hepsi de atalık tohum bizim üretimimiz. Ya biliyoruz, şimdi biz burada attığımız zaman bu ilacı, kullanacağımız kimyasalın bu topluma verdiği, satacağımız insanlara, müşteri de değil aslında, bizim paydaşlarımız onlar. Bizim yol arkadaşlarımız, sattığımız insanlar. Ben onun çocuklarını nasıl zehirlerim? O insanların boğazından nasıl ben zehir gönderebilirim? Yani o anlamda mutluyum ama öbür taraftan da ekonomik anlamda tabii ki bir bedeli var. O bedeli de ödüyoruz. O da bize biraz yılgınlık yaratmıyor değil. Bu sene bir çayır tırtılı çıktı. Normal şartlarda Trakya'nın afet kapsamına alınması gerekiyor. Ayçiçeği'nde ilk geldi. İlk Tekirdağ tarafında çıktı. Bu tarafa doğru geldi. Büyükçekmece'de falan da Çatalca bölgesine de vurdu. Ya bu olağanüstü bir durum. Yani bu seneki bir şey değil. Daha önceden öngörülebilir bir olay değildi yani. Bu Trakya'da yaşanmış bir hikaye değildi bu. Ya buna bir şey, tek çözümü işte kimyasal ya da atmam. Kimyasal atmamam. İki çözümden birisi. İstanbul'daki şu anda biz kent çeperi olarak değerlendirirsek İstanbul'daki yerel sivil toplum örgütlerinin, örnek verecek olursak işte Beşiktaş Kooperatifi, Kadıköy Kooperatifi, Yerdeniz, Kuzguncuk, Göztepe, Komşu Ambar, Beyoğlu Gıda, Postane İstanbul gibi bu tür işletmelerin biraz daha artması gerektiğini düşünüyorum. Sağlıklı üretim veya organik üretim, işte adını ne koyarsak artık, kimyasalsız üretim yapan insan sayısının ne kadar fazla olursa elbette ki faydası ortaya çıkacaktır. Ama bunu sadece benim desteklememle de olmayacak. Bunu insanlar bir araya gelip o baskıyı kurmalı. Yani az önceki bahsettiğimiz gıda örgütleri ve kooperatifler. Bunun yanında bunu üretimi destekleyici yerel belediyelerin ve iktidarın adım atıyor olması gerekiyor.
bu konuda teşvik edici olmalı. Örneğin İBB fide dağıtıyor, Büyükşehir Belediyesi. Şunu demeli: ya kimyasal kullanmıyorsan sana işte şu fideleri vereceğim demeli. Yani fide verirken şart koşmalı. Bunun yanında girdi maliyetlerini düşürebilmek için iktidarın bize destek vermesi lazım. Yani ne diyeyim? Örneğin solucan gübresi kullanıyorum. Örneğin Leonardit kullanıyorum. Örneğin işte özel gübreler var. Organik gübreler. Sıvısı, katısı. Bunları kullanıyorsan kardeşim faturasını getir. Ben sana bunun teşviğini veriyorum demesi gerekiyor. Silivri çok göç alan bir yer. İşte Silivri'ye örneğin bir cezaevinin yapılmış olması Silivri'ye ciddi anlamda bir göç sağladı. Bu da yapı stoğunun yetersiz olması nedeniyle konut ihtiyacı doğurdu. Konut ihtiyacının doğurması da yeni alanların imara açılması sorununu ortaya çıkardı. Böyle olunca da bu baskıyı biz de hissetmeye başlıyoruz tabii ki. Yani şu anda ben 10 yıl içerisinde buranın imara, yani inşaat yapılaşmasının başladığı, konutların yapıldığı bir alan olarak düşünüyorum ve yazık. Yani bu ülkeye yazık. Bu Trakya Havzası ve toprak verimi açısından Türkiye'de gerçekten en büyük verim sağlayan, 1'e 18 bir tohum atıyorsunuz. Buğday tohumu 18 başak elde ediyorsunuz. Yani böyle bir coğrafya yok. Bu bizim geleceğimizin, torunlarımızın torunlarının bir tahıl ambarı burası, bir sebze deposu. Böyle bakmak lazım ve tarım havzaları koruma altına alınmalı. Kesinlikle tarım parseli olarak değerlendirilmeli. Ciddi bir imar baskısı var. Bu baskı şu anda bize doğru geliyor. İşte Rumeli Üniversitesi'nin yapılmış olması oraya, ondan sonra oradaki bir konut artışı sağladı. Rumeli Üniversitesi bize şu anda kuş bakışı, yani 5-600 metre, 1 kilometre diyelim. Öbür taraftan Kiptaş'ın yaptığı konutlar zaten o alanı imara açtı. Yani imar baskısı bu kentin üzerinde bir kabus. Ya mutlaka konut ihtiyacı da karşılanmalı ülkenin. Ama tarım arazisinde değil, daha verimsiz, daha böyle tarım anlamında üretimin yapılmadığı yerler olması gerekiyor. Bunu yüzyıllardır, yani milattan önce bile tarım alanlarına hiçbir şey yapılmamış. Daha çok tepe üstlerine yapılaşma olmuş. Tarım arazisi anlamında verim olmayan topraklara yerleşim bölgesi oluşturulmuş. Ama bizde tamamen aksine. Trakya gidiyor yani. Trakya şu anda sadece Silivri'de değil, genel anlamda Trakya tarımsal anlamda bence koruma havzası ilan edilmeli. Sit alanı, tarım sit alanı ilan edilmeli diye düşünüyorum.